Bazen biz insanlar hayatımızın ne kadar kırılgan olduğunu tam olarak farkında değiliz. Aslında kendimizi dünya üzerinden silmeye bu kadar sık yaklaşmamız oldukça şok edicidir. Bugün bile iklim değişikliğinin neden olduğu hızla artan küresel sıcaklıklar veya Amerika Birleşik Devletleri ile Kuzey Kore arasında ikinci bir soğuk savaş olasılığı gibi potansiyel olarak korkunç durumlarla başa çıkmak için mücadele ediyoruz. Buna rağmen insanlık birçok aksilikle karşılasa da tekrar galip gelmeye başardı. Savaşlar, vebalar ve doğal afetler yaşadık. Çoğunlukla geçidin diğer tarafından hiç yara almadan çıktık. Bu son derece yakın tehlikelerden payımıza düşeni almadığımız anlamına gelmez. Tarih bize dünyanın sonunun kapımızı birçok kez çaldığını gösteriyor. Şimdiye kadar oldukça şanslıydık. Bununla birlikte dünyanın neredeyse sona erdiği 8 korkutucu an var ve muhtemelen durumlar biraz daha farklı olsaydı şu an burada olamayacaktık. 1. NORAD bilgisayar çipi arızası. Soğuk Savaş 1945'ten 1990'a kadar sürdü ve tüm dünyanın tetikte beklediği bir dönemdi. Elbette hiçbir şey bunun gerilim zirveye ulaştığında ortaya çıkan sayısız nükleer korkusundan daha iyi örnekleyemez. Bu tür nükleer korkulardan biri 3 Haziran 1980'de gerçekleşti. Başkanın Ulusal Güvenlik Danışmanı Zbigniew Brzezinski sabah saat 3'te ABD'ye bağlı büyük bir nükleer saldırının yakın olduğu konusunda kendisini uyaran bir acil telefon görüşmesi aldı. Tüm ülkenin savunması kırmızı alarmdaydı. Dakikalar içinde hava kuvvetleri bombardıman uçakları kalkışa hazırlandı ve nükleer füzeler fırlatılmaya hazırlandı. Neyse ki saldırının yanlış bir alarm olduğu kısa sürede anlaşıldı ve ciddi bir hasar verilmeden karşı saldırı durduruldu. Sadece kısa bir süre sonra bir suçlu keşfedildi. Pentagon'daki arıza yapan 46 senelik tek bir bilgisayar çipiydi. 2. Sahara Yanardağı'nın patlaması. Kayıtlı tarihte dünya üzerindeki en büyük volkanik olaylardan biri Minos patlamasıydı. Milattan önce 2000 yılların ortalarında Ege Adası Teara yakınlarında gerçekleşti. Patlamanın aynı anda patlayan 40 atom bombasının yıkıcı gücüne sahip olduğu tahmin ediliyordu. İlginç bir şekilde patlama milattan sonra 79'da Pompei'yi harap eden Vezüv Yanardağı'nın patlamasından 100 kat daha güçlüydü. Söylemeye gerek yok, Minosluların erken Tunç çağı uygulandığında ölümünden belirleyici katalizörlerden biri haline geldi. Teara'nın patlaması günümüzde Santorini olarak bildiğimiz Akrotiri şehrini yok etti ve geniş nüfuslu Girit adası da dahil olmak üzere çevredeki adaları neredeyse yok eden depremlerle ve tsunamilere neden oldu. Aynı zamanda Avrupa'ya yerleşen ve takip eden yıllarda küresel hava modellerini değiştiren devasa bir volkanik bulutu yarattı. 3. CFC'lerin yükselişi. 1960'ların sonlarında ve 1970'lerin başlarında teknolojideki gelişmeler dünya üzerindeki etkisinin anlaşılmasını geride bırakıyordu. Şehirler dumandan boğuluyor, nehirler kirlilikten alev alıyordu ve artan küresel sıcaklıklar artık göz ardı edilemez noktaya ulaşıyordu. 1985 yılında bilim insanları birçok modern üründe yaygın olarak kullanılan belirli bir tür kimyasalının atmosferik ozon tabakasında bir delik açtığına dair korkuları doğrulandığında çevre alarmlarından biri ortaya çıktı. Tabii ki ozon tabakası dünyanın yüzeyini güneş ışınlarının en zararlarından korumakta sorumluydu. Bu korkunç kimyasallar klimalara kadar her şeyde bulunan CFC'lerden başkası değildi. Neyse ki dünyanın bilim insanları ve hükümetleri hızlı davrandı ve CFC'lerin kullanımını sınırlayan veya yasaklayan yeni düzenlemeler yapıldı. Birkaç yıl daha kontrolsüz bırakılsaydı dünyadaki yaşamı daha da kötü günler için kalıcı olarak değiştirebilirdi. 4. Asteroid 2018 G3. Dev bir asteroidin küçük gezegenimize çarpması ve bizi dinozorların gittiği yola göndermesi düşüncesi ürkütücüydü. Daha da ürkütücü olan bu durum 14 Nisan 2018'de neredeyse gerçeğe dönüşecek olmasıydı. İlk olarak Catalina Gökyüzü Araştırması tarafından fark edilen asteroid 2018 G3 tespit edilmesinden sadece birkaç saat sonra dünyanın yanından geçti. En yakın noktasında asteroid dünyadan sadece 192.317 kilometre uzaklıktaydı. Dünya ile Ay arasındaki mesafenin yarısından daha azdı. Tahmini çapı 48 ila 118 metre olan bu asteroidin şu anda bize en yakın konumundan geçen bilinen
en büyük nesne olduğunu inanılıyor. Hiç şüphe yok ki dünya ile temas etseydi yıkım astronomik olurdu. 5. Carrington etkinliği. 1800'lerde birçok telgraf operatörü fırtınalar ve diğer elektromanyetik rahatsızlıklardan nedeniyle kopan telgraf hatlarına aşinaydı. Ancak ölümcül bir fırtına onları tamamen şaşırttı. 28 Ağustos 2 ile 2 Eylül arasında dünya kayıtlı tarihteki en vahşi jeomanyetik fırtınaları yaşadı. Dünya çapında iletişim sayısız elektrik arızası ve kazaya sebep olacak şekilde kesildi. Bu fırtınaların konformal kütle atımı veya TMC olarak bilinen devasa bir güneş patlamasını sonucunda ortaya çıktığı keşfedildi. Neyse ki dünya birkaç gün sonra telgrafsız ve tuhaf hava koşullarından geri döndü. İlginç bir şekilde aynı jeomanyetik fırtına şimdi gerçekleşseydi elektriksel olarak bağımlı ve birbirine bağlı toplumumuz çok daha şiddetli ve muhtemelen kıyamet yansımalarını andıran olaylara maruz kalacaktı. 6. Virginia Ebola krizi. Ebola virüsü onu duyan herkesi korku salmaya devam ediyor ve elbette bunun iyi bir sebebi var. Bu son derece bulaşıcı hastalığı kontrol altına almak neredeyse imkansız ve aşıların başarı seviyeleri büyük oranda farklılık gösteriyor. Ne yazık ki tedavi edilmeyenler genellikle ilk semptomları takip eden 2 haftadan daha kısa sürede hayatını kaybediyor. Şimdiye kadar en kötü salgınlar henüz herhangi bir büyük nüfusla merkeze ulaşmadı. Bununla birlikte 1989'da Filipinler'den ABD'ye ithal edilen bir dizi makak maymununun virüse sahip olduğu tespit edildiğinde bu durum neredeyse değişti. Maymunlar laboratuvar testleri için Reston, Virginia'ya gönderildi ve hepsi şüpheli bir şekilde Ebola benzeri bir virüsten aniden öldü. Daha da kötüsü maymunlarla temas eden bir dizi araştırmacıdan alınan kan örnekleri de pozitif çıktı. Şans eseri günlerce süren panikten sonra maymunları öldüren Ebola türünün insanlara herhangi bir zararı olmadığı sonucuna varıldı. Ancak olay geniş çaplı salgınlarının ne kadar kolay olabileceğini gösterdi ve o sırada böyle bir pandemiyle başa çıkmak için ne kadar hazırlıksız olduğumuzu gösterdi. 7. Saknorat iletişim hatası. Amerika Birleşik Devletleri'ne bir nükleer saldırısı planlıyorsanız muhtemelen vurmak isteyeceğiniz ilk yer ülkenin söz konusu saldırıya karşı savunmasını denetlemekten sorumlu ve aynı zamanda nükleer bir karşı saldırı yapmaktan sorumlu ajans olacaktır. ABD Stratejik Hava Komutanlığı da 24 Kasım 1961'de NORAD ile tüm iletişimin kesildiğini keşfettiğinde aynen böyle düşündü. Bu bir nükleer saldırının yolda olup olmadığını önceden bilmeleri bir yolu olmadığını anlamına geliyordu. Füzelerin ABD'ye doğru gelmesinden korkan SAC hemen alarm verdi ve CICB'ye tam ölçekli bir nükleer karşıtı saldırı başlatmaya hazırlandı. Neyse ki son saldırı emirleri asla verilmedi ve Colorado'daki tek bir aktarma istasyonunda bir arıza nedeniyle iletişimin kesildiği çabucak keşfedildi. 8. Durdurulamaz süper grip. Jeff Goldblum'un bir zamanlar dediği gibi bilim insanları yapıp yapamayacakları konusunda o kadar meşguldüler ki yapmaları gerekip gerekmediğini düşünmek için vakit bulamadılar. Yoshiro Kawaoka soyu tükenmiş sürüngenleri geri getirmeye çalışmasa da 2011'de H5N1 kuş gribi üzerine yaptığı çalışmalar bazı insanların bilim adına ne kadar ileri gitmek istediklerine dair bazı ciddi soruları gündeme getirdi. Kawaoka kuş gribi virüsünden türlerini değiştirerek virüsün insan bağışıklık sistemini atlayabilecek yeni bir hibrit tür yaratmaya çalıştı. En korkutucu kısım tüm insanın ırkını sağlığa tehdit oluşturması nedeniyle çalışma kapatılmadan önce ne kadar yaklaştığını Kawaoka aynı kafeslerde tutulan tez hayvanları arasında hava yoluyla bulaşabilecek bir virüs yaratmaya başarmıştı. Ve insanlar için o kadar ölümcül olmaktan yalnızca tek bir mutasyon uzakta olduğu inanılıyordu. Ve vücudun onunla savaşmasının kelimenin tam anlamıyla hiçbir yolu yoktu.